Hayatın boyunca insanlar sana dengeden bahsetti. Dedi ki full çalışmak olmaz, arada sırada git eğlen, oyun oyna, şunları yap, bunları yap. Ama hepsi yalan. Kısacası yalan. Şu an diyebilirsin ki işte ama nasıl böyle diyorsun, nasıl yalan olabilir? İşte biz insanız, makine değiliz ki bizim çalışmamız lazım, biz robot değiliz. Haklısın. Ben de zaten robot olmadığını bu videoda sana açıklayacağım. Sana günde 1 saat oyun oynayabilirsin diyen insanlar. Sana günde 1 saat şunu yapabilirsin, bunu yapabilirsin. Her gün günde 1 saatini ayırsan hiçbir şey olmaz diyen insanlar ve dengeden bahseden insanlar, robot olmadığından bahseden insanlar, asıl seni robot yerine koyanlar. Çünkü açıklamama izin ver. İnsanlar sana günde her gün 1 saatini bir şeye ayırabileceğini söylüyor. Ama sen insansın ve gidip her gün 1 saatini ayıramayabilirsin. Sonuçta bir insan ben her gün sadece 1 adet sigara içeceğim dediği zaman bazı günler üzgün oluyor. Daha fazla içesi geliyor. Bazı günler canı sıkkın oluyor, daha fazla içesi geliyor. Asıl sana günde 1 saat bunu yap diyen insanlar senin robot olduğunu düşünüyor. Çünkü kendi hormonların, kendi düşüncelerin üzerinde %100 kontrolün varmış gibi davranıyorlar. Ama aslında durum bundan çok daha uzak. Bazı günler canın sıkkın olur, bazı günler birisiyle tartışmış olursun, bazı günler çok mutlu olursun ve günün gününe uymayabilir. O yüzden günlük 1 saatini buna ayır, hiçbir şey olmaz, günde sadece 1 el oyun oyna, günde sadece 1 tane iç diyen insanlar aslında seni robot yerine koyuyorlar. Sen bir insan olarak her gün 1 saat oyun oynarsan bazı günler 2 saat oynayabilirsin. Diyelim ki normalde tek başına oynuyorsun. Bir gün bir arkadaşın gelir der ki hadi gel bugün bir oyun daha atalım. Hadi yarın senin doğum günün. Hadi yarın hafta sonu. Hadi oyun oynayalım. Hadi sınavlar bitti. Hiçbir zaman günde gerçekten 1 saat oynayarak kalmayacaksın. Bir oyun oynayarak kalmayacaksın. 1 hafta oynayacaksın, 2 hafta oynayacaksın günde 1 saat oyun. Ondan sonra diğer hafta geleceksin diyeceksin ki ulan ben 1 haftadır 2 haftadır güzel gidiyorum. Bugün de 2 oyun oynayayım ya. Hani arkadaşım da öyle diyor zaten. Hep ben 1 saat oynuyorum. Bugün 2 saat çıkarsam bir şey olmaz. Belki hayatın bitmedi evet. 2 saate çıkardın diye bir anda hayatın çökecek değil. Ama ne oluyor? Her zaman 1 saat diyordun. Hala 1 saate mi inanıyorsun? Eğer sen ben 1 saat oynayacağım diyorsan ve 2 saat oynuyorsan bu seni ne konumuna koyuyor? Şimdi sana salakların bile anlayacağı çok küçük bir örnek vereceğim ve diyeceksin ki ha okey bu adam gerçekten haklı. Hemen açıklayayım. Diyelim ki her gün akşam 7'de gidip bir noktaya oradan kuş vuruyorsun, tamam mı? Sen o noktaya gidip kuş avladığın zaman her gün geliyorsun, bekliyorsun, kuş geliyor, silahını tutuyorsun, böyle bakıyorsun kuş var mı? Yok. Geldiği zaman vuruyorsun, zor uğraşlar sonucu öldürüyorsun, gidiyorsun. Ama bir gün kuş geldi, anında geldi, oraya gittin şansına, hatta belki de orada duruyordu, ağaçta duruyordu. Pat vurdun, öldürdün tek mermiyle. Çok güzelsin, kuş kaçmaya çalışmadı vesaire. Gittin işte kuşu baktın böyle, bakmışsın, vurmuşsun, güzel. Tam geri döneceksin, hop bir kuş sesi daha. Çok hızlı oldu, normalde bir tanesini vurursun, diğer tüm kuşlar kaçar gider. Ama bir tane daha kuş var. Hemen bakıyorsun, kuşu gördün. Dedin ki tamam, güzel. Bugün farklı bir gün. Bugün sadece bir tane kuş görmedim, ikincisi de geldi. Herhalde bir işaret olmalı. Herhalde bugün şanslıyım. Silahını doğrulttun, pat onu da vurdun. Çok güzel, 2 tane kuş vurdun, 2 mermi, çok iyisin. Ama bir dakika ya. Sen 2 tane kuş vurdun, hani bir tane vuracaktın? Hani bu senin rutinindi. Ne kadar kuş vurursam iyi değil de günde sadece kafa dağıtmak için 1 tane vurmak için gelmiştin. 2 oldu. Ne demek istediğimi anlıyorsun değil mi? Lütfen beni anla. Lütfen anla. Çünkü ben burada bu videoyu kendime bir şeyler katayım diye çekmiyorum. Sen bir şeyleri anla diye çekiyorum. Sen şu anda benimle zıtlaşıyorsan hangi düşünceyi savunduğunu bir düşün. Niye savunduğunu bir düşün. Ya ben şu anda bu adama karşı böyle böyle düşünüyorum. Ama niye düşünüyorum? Ben şu anda neyi savunuyorum? Belki haklısındır. Belki ben haksızımdır. Ama hangi taraftasın? Ben günde 1 saat oyun oynamanın, günde bir tane sigara içmenin seni öldürmeyeceğini gayet farkındayım. Salak değilim. Ya da arada sırada yenen çikolataların seni öldürmeyeceğini farkındayım. Bunlara öcün gözüyle bakmıyorum. Ama bunların seni nasıl bir insan pozisyonuna koyacağını düşün. Ya da kendine bakış açını değiştireceğini bir düşün. Onu da geçtim, verdiğin sözü bozuyorsun. Kuş avlamak biraz daha doğal bir şey. Avcılık, insanların doğasında olan bir şey ama hani sana bir şeyler katabilir, gerçek hayatta zamanını geçiriyorsun. Sanal alemde geçirdiğin zamanlar ya da oyun oynamayı geçelim, daha da zararlı bir şeylerden bahsedelim. Uyuşturucudan bahsedelim. Uyuşturucudan bahsedince bir anda falan oluyor insanlar böyle. Nasıl yani, uyuşturucu mu? Nasıl bundan bahseder? Ya da pornodan bahsedelim. Nasıl yani, porno mu? Nelerden bahsediyor? Kültürümüze aykırı. Bu tarz ekstrem örneklerden bahsettiğim zaman işte bunları haftada 1 yaparsan yapma daha iyi falan dediğim zaman sıkıntı yok. Ama oyundan bahsettiğim zaman aslında oyun o kadar da kötü değil ya falan. Bak,
Hearts of Iron 4 oynuyorsan, tarihle alakalı şeyler öğreniyorsan devam et. Lütfen. Oyna. Ki o oyunda da zaten böyle yavaş yavaş azalacak hızlı bir şekilde. Doğrusal bir şekilde de hızlı bir şekilde azalacak öğrendiğin bilgiler. Çünkü sürekli aynı yerlerden geçiyor olacaksın. Sürekli aynı şeyleri tekrar ediyor olacaksın ve ilerlemen arttıkça bir şeyler öğrenmeye başlayacaksın. Bir yerden sonra. İlk başladığında çok şey öğrenirsin. Güzel. Oyna. Bunlar sana bilgi katar. Ama sürekli birbirini tekrar eden oyunlar oynuyorsan, gidip Minecraft oynuyorsan, gidip boş boş oyunlar oynuyorsan, CS gibi silah tutup adamı hiçbir şey katmıyor sana kısacası. Hayatını boşa, zamanını boşa harcıyorsun. Diyebilirsin ki ben işte o saati sorunlarımdan kaçmak için kullanıyorum. Sorunlarından kaçmana gerek var mı gerçekten? Şöyle düşün. 10 bin yıl öncesine git. Senin ataların, tamam mı? Orada duruyor. Büyük deden. Gitmiş de böyle gitmiş eline mızrak. Bir tane aslan geldi, tamam mı? Seninki belki bir tane tavşan avlayacaktı. Aslan çıktı. Ha dedi aslan. Koşmaya başladı. O an şey mi diyecek? Abi şu an çok stresli hissediyorum. Galiba birazcık yani şöyle bir taş maş atmam lazım. Biraz sinirim azalsın yani. Şöyle biraz dağa bakayım. Senin vücudundaki stres hormonu, kortizolün boş yere salgılanmıyor. Sen boş yere kendini bazı konularda kötü hissetmiyorsun. Vücudun sana diyor ki bak bir sıkıntı var, uyan. Bunları değiştirmen lazım. Sen diyorsun ki şu anda çok kötü hissediyorum kendimi. Birazcık başka şeylerle ilgileneyim. Bu konuda çok düşünmek istemiyorum. Niye? Üzülüyorum. Karnın acıktığı zaman gidip yemek yiyorsun. Ama niye stres olduğun zaman hani vücudun sana sinyal yolluyor hala. Ama sen kendini öyle bir düşünceye sokmuşsun ki ulan diyorsun abi şu an başka bir şeyle ilgilenmem lazım. Çok kötüyüm. Ya da işte ot içmem lazım. Kafam çünkü şu an çok dolu, çok kötü hissediyorum. Sevgilimle ayrıldım. İşte durumlarım çok kötü, çok kötü hissediyorum kendimi. O yüzden bu kadar ezikçe, bu kadar saçma bir düşünce yok ya. Ya da şöyle düşün. Hadi sevgilinden ayrılmana gelmişken konu. Diyelim ki zamanında atan yine büyük deden aynı kişi. Aslandan kaçtı diyelim, tamam mı? Senin şu anki düşünce yapın gibi bir anda sorunlarından kaçmak için doğaya, dereye, taşa, oraya buraya bir şeyler atmadı. Tamam, sağa sola bakmadı böyle. Ne kadar güzel manzara falan demedi o an. Aslandan kaçarken. Ve diyelim ki bin bir zorlukla bulduğu bir tane dişi, bir kadın onu bıraktı. Bir gün kaçtı gitti. Beğenmemiş dedeni. Üzücü. Deden eğer o an deseydi ki abi şu an çok mutsuzum yani ne yapacağım ben? Yani gidip bir şeyler kafayı dağıtmam lazım ve 2-3 ay boyunca böyle gitse. Sürekli işte kendisini kafasını dağıtacak bir şeyler yapsa. Gitse böyle yabani bir ot bulsa onu bir şekilde sarsa falan içse yaksa bir şekilde. Ya da gitse dese ki ulan ben günde bir saat taş atsam buraya sıkıntı olmaz ya falan dese. Yeni bir partner bulmak için çabalamasa. O partnerin kendisinde sıkıntılı olarak gördüğü şeyi düzeltmeye çalışmasa. Yeni bir partner sen şu an burada olamazdın. Ve sen şu an diyorsun ki bildiğin. Kalbim çok kırık, çok üzgünüm. Bununla nasıl baş edeceğimi bilmiyorum. O yüzden birazcık kendimi uyuşturmam lazım. Birazcık gidip oyun oynayayım. Başka şeyler düşünmem lazım. Niye? Vücudun şu anda sana bilerek acıyı veriyor. Bunun hakkında bir şeyler yap diye. Git kendine de ki. Ulan ben şu an niye böyle hissediyorum? Tamam, bir kız beni bıraktı. Okey, güzel. Niye bıraktı? Tamam. Bundan olabilir. Belki full ondadır suç ki genelde böyle olmaz. %99 böyle olmaz. Okey, bende böyle sıkıntılar olabilir. Tamam. Belki çok hızlı öfkeleniyorum. Belki ona söylenmeyecek şeyler hakaret etmişimdir. Okey, tamam. Bunları değiştirmem lazım. Belki çok feminendim. Ama karşımdaki kız da feminendi. O yüzden tam olarak uyuşmadık. Benim maskülen olmam gerekirdi belki. Okey, tamam. Kabul edilebilir. Böyle sorunlarına çözüm üretirsin. Ve bir sonraki ilişkinde bunu yaşamazsın. Ya da bir iş kurmuşsundur ve bu iş çökmüştür, tamam mı? Olabilir, gayet yaşanan bir şey. Her insanın yaşayabileceği bir şey. Ve sen eğer bundan bazı şeyler öğrenmezsen, yani diyelim ki senin muhasebecin seni kazıkladı gitti, dolandırdı gitti. Sen o an oturup ya muhasebecim beni nasıl kazıklar, çok üzgünüm deyip oturup bunun üzerine çok üzgün olduğun için kafanı dağıtacak şeyler yapsan abi ya şu anda benim hayattan kopma zamanım abi. Günde bir saat ben hayattan kopuyorum, yapacak bir şey yok deyip YouTube'dan video, dizi, kafayı dağıtmam lazım, oyun. Bir sonraki iş kurma şeyden olacak maceranda. Kurmayacak mısın hiç? Pes mi edecek? Ya diyelim pes ettin. Tamam okey. O zaman sıkıntın yok. Senin bileceğin iş. Ama diyelim bir tane daha iş kurmak istedin. Gittin kurdun. O zaman ne olacak? Muhasebeci yine seni kazıkladı. Şey mi umut edeceksin? İnşallah yine bu kadar kötü bir insan gelmez Allah'ım. Lütfen. Eğer böyle düşünüyorsan sana satacak bir köprüm var bu arada. Yani denize sıfır. Mükemmel bir yer.
İnsanlara son zamanlarda, hatta belli bir süredir sürekli bu acılarından kaçma olayı yansıtılıyor. Hatta insanlar bu yüzden genellikle çok geç olgunlaşıyor. Şu anda fark etmişsinizdir. Adam 19, 20, 25, 30 yaşında hala çocuk gibi davranıyor. Buna kötü bir şey demiyorum. Enerjinin yüksek olması, espri yapmam, bunlar güzel şeyler. Çocukluktan kastım bu değil. Sadece fikirleri hala erişkinliğe ermemiş. Adam hala çocuk gibi düşünüyor. Hala sorunlarından kaçıyor. Hala kaç yaşına gelmiş. Bir sıkıntısı olduğu zaman çözüm üretmeye çalışmıyor. Bunlar sıkıntılı şeyler. Zamanda böyle insanlar çok daha azdı. Çünkü kafanı neyle meşgul edeceksin ki? Telefon yok, o yok, bu yok. Oturuyorsun, ne yapıyorsun? Belki gazete okursun. Bir saat okudun diyelim. Tamam, gazete bitti, ne yapacağız? Duvara bakıyor falan biraz böyle. İster istemez düşünüyorsun bunları. Kendini uyuşturmaya ihtiyacın yok. Çoğu zaman senin sorunlarına, o an hayatında ne uygun gitmiyorsa onun üstüne gitmen lazım. Bak, aile içi şiddet vardı, tamam mı? Ben zamanında yaşadım. Şiddeti değil ama annem babam kavga ettiği zaman giderdim, kulaklık takardım, tamam mı? YouTube'dan bir tane video açardım. O zamanlar Cyber Rules TV diye bir kanal vardı hatta. CSGO videoları çekiyordu. Açardım onun videolarını, sesi de fullerdim kulaklıktan. Onu dinlerdim, tamam mı? Bağırışmaları duymayayım diye. Çocuk olarak yaşadım ben bunu. Bu travmatik bir süreç. Olabilir. Hepimiz yaşamışızdır. Benden kötüsünü yaşamışsındır, benden iyisini yaşamışsındır. Fark etmez. Hepimiz kendimize göre zor gelen şeyler yaşadık. Bazen kendini bu tarz şeylerle meşgul etmen gerekebilir. Çünkü çocuksun, anladın mı? Ne yapacaksın ailene karşı? Kavga ediyorlar. Gidip ağlayıp orada işte babana vursan, annene vursan böyle bacaklarına ne olacak? Belki kenara ittirileceksin, yine devam edecekler. Bunlardan bahsetmiyorum. Ben daha çok günlük olarak yaşadığın, sık yaşadığın problemlerden bahsediyorum. Az önce dedim ya. Belki maddi sıkıntıların vardır. Bunları yani sırf kafan biraz daha iyi hissetsin diye. Yani bu benim gelecekteki versiyonumun problemi deyip şu an kendini uyutamazsın. Doğru olan bu değil. Madem şu anda hiç paran yok, madem çok büyük sıkıntılar çekiyorsun, o zaman onun üzerine uğraş. Ya bunun üzerine uğraş işte, de ki ulan tamam benim hiç param yok. Ne yapıyorum? Sigara içiyorum. Tamam bunu çıkartalım. Köpek gibi para harcıyor. Belki hiçbir sıkıntın yoktur. Yani daha doğrusu hiçbir kötü alışkanlığın yoktur. Paranı boşa harcamıyorsun ama yine maddi sıkıntın vardır. Bu sefer nasıl artırabilirim? Bunları düşün. Sen o sırada bunları düşünmek yerine gidip oyun oynarsan, gidip uyuşturucu tüketirsen ya da artık ne yapıyorsan kendini sakinleştirmek için, kendini dünyadan kopartmak için ne yapıyorsan bu sana bir fayda getirmeyecek. Tam aksine seni asıl faydayı bulmanı gerektiren, faydayı bulabileceğin zamandan uzaklaştıracak. Ve kimse bunun hakkında konuşmuyor. Çok ilginç. Herkes sürekli çünkü şeyi savunuyor. Herkes o kadar yumuşamış ki artık günümüzde. İşte abi günde 1 saat bunu yapsan hiçbir şey olmaz. Bunu yapsan da bir şey olmaz. Bak ben ne yapıyorum biliyor musun? Buna göre çok güzel bir çözümüm var. Ben eğer günde 1 saat, 2 saat bir şey yapmak istiyorsam, diyelim ki bir film izleyeceğim, tamam mı? Ben 2 hafta boyunca köpek gibi çalışıyorum atıyorum. Ya da 1 hafta boyunca. Atıyorum ben orada 2 saat boyunca film izleyeceğim. Ben o 2 saati bir günüme sıkıştırıyorum. Diyorum ki tamam Furkan. Bugün 2 saat ekstra çalışacaksın ki yarın o filmi hak etmiş ol. Yarın o filmi izlerken ulan güzel. Ben şu anda kötü bir şey yapmıyorum ve ben bunu dünkü çalışmam sonucunda hak ettim. Ya da sağlıksız bir şey mi yiyeceksin abi? Kıvranıyorsundur ya. Yani canın çok çekiyor. Dondurma mı çok çekiyor? Diyelim ki kafayı yiyeceksin. O gün yeme. O gün o dondurmayı yeme. De ki diyelim bir dondurma 200 kalori olsun, 300 kalori olsun. Ben bugün 1 saat boyunca yürüyeceğim. Güzel, yürüdüm. Ve yarın eğer hala canım çekiyorsa, hala gerçekten canım o dondurmayı istiyorsa onu yiyeceğim. Ve gönül rahatlığıyla. Sonuçta ben bugün 200 kalori, 300 kalori yakacak kadar yürümüşüm, koşmuşum. Bu yüzden artık yarın hala canım çekiyorsa, ki yarın hala canım çekiyorsa ben bunu gerçekten istiyorumdur. O zaman gidip ben bu dondurmayı yiyeceğim ve ben bu dondurmayı yerken vicdan azabı da çekmeyeceğim. Ama sen kendine dersen her akşam ben 1 kaşık dondurma yiyeceğim. Hafta sonu yani bir haftayı topladığın zaman diyelim ki 200-300 kalori yapıyor olsun bu toplam. Bir gün 1 kaşıktan fazlasını alacaksın. Bir gün 2 kaşıktan fazlasını. Ben bu tarz zamanlarda özellikle oyun gibi, özellikle sigara gibi, zaten bunları söylemeye gerek yok da, ya da uyuşturucu gibi şeylerin arada sırada tüketilmemesi taraftarıyım. Çünkü en ufak bir böyle yumuşaklığında, en ufak bir kontrolsüzlüğünde bu sınırı hemen aşabilirsin. Ya şöyle düşün. Elin bir tane ateş var, tamam mı? Elini böyle ateşe arada sokmaktan böyle bir zevk alıyorsun ama ucundan. Sen bir gün yanma ihtimalin de var. Elini belki biraz fazla sokacaksın. O an dikkatin dağılacak. Böyle bir riski almamak için, böyle bir durumla karşılaşmamak için ben o kangrenli kolun direkt kökünden kesilmesi taraftarıyım. Bu benim düşüncem. Ve şimdiye kadar hiçbir şekilde yanlışını görmedim. Ben yıllarca oyun oynamış birisiyim. Oyunları bıraktım. İlk başta zorlandım. Şu anda çok mutluyum. Hiçbir şekilde oyunları aramıyorum. Hiçbir güç de beni tekrardan başlatamaz. Bu kadar da iddialıyım. Bu yüzden şu anda zaten böyle gelip konuşabiliyorum. Çünkü bunlar sadece işte sağdan soldan duyduğum motivasyon konuşmaları falan değil. Ben kendim tecrübe ettim. Kendi etrafımda gördüm.
Kendi hayat tecrübeme dayanarak şu anda sana bir şeyler anlatıyorum. Madem yaptığın eylemin sana arada sırada sıkıntı çıkarma ihtimali var, o zaman yapma. Şimdi şunu da savunabilirsin. Abi ben düzenimi biliyorum ya. Ben günde 1 saat oynuyorum. Hiç de asla da 2 saate çıkarmam. Güzel. Ama burada da şu sıkıntı devreye giriyor. Senin oyun oynamak, oyun oynadığın zaman sonuçta o kadar fazla dopamin salgılıyorsun ki zevk veriyor çünkü oyun sonuçta. Ki vermiyorsa niye oynuyorsun da. Sonuçta zevk veriyor. Sen oyun oynadığın zaman dopaminin sonuçta yüksek. Hala böyle dopaminini arttırıcı şeyler yapasın geliyor. Diyorsun ki ulan bir turda dizi mi izlesem, bir turda şunu mu yapsam, bir turda bunu mu? Ders çalışmak istemiyorsun. İşine odaklanmak istemiyorsun. Şu an şey diyebilirsin. Ben oyun oynuyorum, hayatım çok güzel. İşte eşim de var, şöyleyim de böyle. Abi tamam, tebrik ederim de oyun oynayacağına git kitap oku. Ailenle daha çok zaman geçir. Ben sana bunlar yapılamaz demiyorum. Ortalama bir hayat yaşayabilirsin tabii. Yani ailenle zaman geçirdiğin, oyun oynadığın tabii ki de bir hayat mümkün. Ben mümkün değil demiyorum. Ancak eğer senin hedefin daha fazlasıysa, sen ismi bilinen bir, ya artık neysen artık, çöpçü de olsan, yerleri silsen de ya da doktor da olsan, girişimci de olsan, neysen artık. Eğer ismi bilinen, işini kaliteli yapan biri olmak istiyorsan bu tarz şeyleri azaltman lazım. Özellikle hedefin çok yukarısıysa. Yıldızları hedef al. En kötü Ay'a ulaşırsın. Eğer sen diyorsan ben hayatımdan zaten memnunum, ekstra bir şey değiştirmek istemiyorum, bu video zaten sana göre değil. Eğer sen diyorsan ben hayatımı daha da iyi yerlere getirmek istiyorum, o yüzden bu videoyu izledim. Güzel. Bu video sana göre. Çünkü etrafındaki insanlar 1 saat oyna, 2 saat oyna, bir şey olmaz, şunu yap, bunu yap, bir şey olmaz, şundan bundan bir şey olmaz. Ben evdeyim. Annem bana diyor ki işte al işte bir kaşık atıyorum ya da işte bir parça şu çikolatadan al, ölmezsin. Biliyorum. Ama almayacağım. Niye alayım ki? İhtiyacım var mı? Yok. Ölmeyeceğimi biliyor muyum? Evet. Ama en azından ben bir süredir çikolata yemiyorum diyebiliyorum. 1 yıldır çikolata yemiyorum mesela. Tamamen kendine bakış açın. Tamamen ne kadar çok şey başarmak istediğinle alakalı. Bunları yapmadan iyi yerlere gelen insanlar da var mı? Var. Ama bunları yaparak daha düzenli, daha kötü alışkanlıklardan uzak bir hayat sürerek çok daha rahat hedeflerine ulaşabilirsin. Olay da burada bitiyor zaten. Küçük yaptığın şeylerin zamanla böyle kartopu etkisiyle büyümesi. Compound effect. En kötü anında bile en iyi hamleni yap. Görüşmek üzere.